Evet, IVMS 4500'de kayıt izlemek nasıl? Şimdi onu birlikte göreceğiz. IVMS 4500 programını açtığımızda ekranın sol üst köşesinde görünen yuvarlak içerisindeki çizgi çizgi sembol işaretine tıklıyoruz. Açılan pencerede canlı izleme, uzak kayıt izleme, cihazlar, alarm, resim ve video yapılandırma gibi menüler karşımıza çıkıyor. Burada kayıt izlemek istediğimiz için uzaktan kayıt izleme satırına tıklıyoruz. İkinci sıradaki. Burada karşımıza dörtlü bir ekran geliyor. Şimdi herhangi bir saat ve tarih belirtmeden sadece izlemek istediğimiz kamerayı seçiyoruz. Artı işaretine tıkladığımda telefonumda ekli olan bütün cihazlar karşıma geliyor. Herhangi birine tıklıyorum. Dilara Apartmanı. Tıkladığım zaman Dilara Apartmanı isimli cihazımda bulunan kameraların toplamda 8 kameram bulunuyormuş. İsimleri karşıma geliyor. Eğer bu kameralara isim vermiş olsaydım, şöyle ki, mimarlar cihazımdaki olduğu gibi kameraların isimleriyle karşıma gelmesi söz konusu olacaktı. Buradan hangi kameranın kaydını izlemek istiyorsam onu seçiyorum. Otopark sağ kamerasını izlemek istiyorum ve üzerine tıklıyorum. Otopark sağa tıkladığım zaman bakın sayfanın alt bölümünde 4-5-2020 tarihli kayıtlar saat 00'dan 24'e kadar ki hareket algıladığı anda cihazın yaptığı kayıtlar aşağıda mavi renkle önüme geldi. Bu bir gün önceki kayıtları herhangi bir tarih seçmediğim için karşıma getirdi. Ben istersem alttaki bu mavi şeridi sola doğru kaydırarak izlemek istediğim saatte getirip o bölümdeki kayıtları izleyebilirim. Şimdi saat 11 sularına getirdim. Saat 11'in kaydı geldi. Ekrana çift tıklıyorum. Çift tıkladığım zaman ekran büyüyor. Şimdi bir araç yanaşıyor. Ekranın en alt bölümünde şöyle gösterelim. Sağ bölümde mercek işareti, üzerinde artı işareti bulunan mercek sembolüne tıklayarak istersem ekranı normal bir fotoğrafı büyütür gibi büyütebiliyorum. Birinci kamerayı ekledik. Mercek işaretinden çıkıyorum. Ekrana çift tıklıyorum. İkinci kamerayı eklemek istiyorum. Tekrar mimarlar cihazımdan bu defa otopark solu seçiyorum. Otopark solda ikinci ekrana gelmiş oluyor. Onun da üzerine tıklayıp alt bölümden yine saat 11 sularına getirebiliyorum kaydı. Bu şekilde 4 tane kamerayı aynı anda izleme imkanım oluyor. Tabi kamera sayısı arttıkça görüntünün akıcılığı da azalacaktır. Çünkü buradaki görüntüler HD kalitede aktarılıyor. Yani biz cihaza hangi kalitede kayıt yapmasını onayladıysak o şekilde görüntüler buraya aktarılıyor. Canlı izlemede olduğu gibi akıcı bir görüntü veya HD bir görüntü seçeneğimiz burada bulunmuyor. Burada kayıt hangi çözünürlükte yapılmışsa o çözünürlükte izlemek durumundayız. O yüzden kayıtları tek kamera izlemekte fayda var. Tekrar çift tıklayalım. Bakın birinci cihaz, birinci kameramızın görüntüsü bu esnada donmuş. Şimdi burada ekranın en altında bazı semboller var. En soldaki sembol o anın fotoğrafını çekiyor ve telefonun hafızasına atıyor. İkinci sıradaki makas işaretli olan, kes işareti olan sembol ise bizim makas işaretine bastığımız andan birinci basışımızdan ikinci basışımıza kadar ki olan bölümün klibini yine telefonumuza kaydediyor. Resim ve video bölümü var. Resim ve video bölümünde çektiğimiz fotoğrafların ya da klip aldığımız görüntülerin depolandığı bölüme girmiş oluyoruz ve buradan o görüntüleri
tıklayarak izleyebiliyoruz. Aldığımız görüntünün videosunu bu şekilde izleyebiliyoruz ya da fotoğrafını çektiğimiz anı bu şekilde görebiliyoruz. Burada en sağda mercek işaretimiz bulunuyor. Burada mercek işaretimize tıklayarak ekranı yakınlaştırabiliyoruz. Tekrar mercek işaretine tıklayıp uzaklaştırabiliyoruz. Mercek işaretinin yanındaki sembol çözünürlükle alakalı, fakat burada kayıt izlemede bir çözünürlük tercihi yapamıyoruz. Onun yanındaki sesle ilgili, onun yanındaki ekranı kapatma alt bölümünde çarpı olan işaret ve 1x dikdörtgen içerisindeki 1x yazılı sembolümüzde kayıt izleme hızımızın 1x oranında arttırılması anlamına geliyor. Peki kendi belirlediğim bir zaman aralığını izlemek istersem ne yapmam gerekiyor? O zaman ekranın sağ üst bölümünde bulunan kamera işaretli sembolü tıklıyorum. Karşıma başlangıç ve bitiş zamanlarının olduğu bir ekran geliyor. Burada alt bölümde bakıyoruz. Evet, izlemek istediğim kamera işaretli. Üst bölümde bitiş zamanını giriyorum. Diyelim ki 1 Mayıs saat 15:20. Başlangıç zamanını giriyorum. 1 Mayıs saat 14:20. Burada maksimum 24 saatlik bir süre seçebiliyoruz. Onun dışında çünkü bu kadarına uygulama üzerinden cevap verebiliyor sistem. Ekranın alt bölümünde bulunan kayıt izlemeyi başlat seçeneğini tıklıyoruz. Tıkladığımız zaman seçmiş olduğumuz zaman aralığındaki kayıtlar karşımıza geliyor. Dilersem en sağdaki mercek işaretine tıklayarak kayıttaki hareketli alanı yakınlaştırabiliyorum. Evet, mercek işaretine tıklayıp tekrar çıkabiliyorum. Diyelim ki daha uzun bir zaman aralığı gerekiyor. Tekrar kamera sembolüne tıklıyorum. Bitiş süresini 16:20'ye getiriyorum. Üzerine tekrar tıkladığımda kayıt izlemeyi başlat butonu çıkıyor sayfada ve tekrar ona tıkladığım zaman 1 saat daha eklemiş olduğum süre karşıma geliyor. Alt bölümden yine istediğim saat üzerine getirerek hızlı bir şekilde taramada yapabiliyorum. Burada ekranı tabii ki istersek yan çevirerek daha geniş bir şekilde izlememiz de mümkün oluyor. Onu da şu şekilde göstereyim. Ekranı yan çevirdiğim zaman çizelgesi üst bölüme geçiyor. Semboller alt bölüme geçiyor ve ekranı daha geniş bir şekilde görme imkanımız oluyor. Yine kamera işaretine tıkladığım zaman da ekranın orta sağ bölümünde bulunan kare sembole tıkladığım zaman karşıma şu şekilde tıkladığım zaman karşıma kameralar burada görüntülü bir şekilde geliyor. Bunlardan hangisini izlemek istiyorsam onun üzerine tıklıyorum ve onu işaretliyorum. Kayıt izlemeyi başlat diyorum. Bu defa 2 tane kamera seçmiş oldum. Bu 2 kameranın görüntüleri gelmiş oluyor. Yıldız işaretine tıkladığımızda kameralardan hangisini favori seçtiysek o kameralar karşımıza geliyor. Bizim burada bir
favori kameramız olmadığı için bir seçimimiz yok. Geri gelelim. Burada şimdilik anlatacaklarımız bu kadar.